Merhaba, birazdan Osmanlı İmparatorluğu'nu en geniş sınırlarıyla geri getireceğim ve onu müttefiklerle nükleer bombalarında bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri ile savaştıracağım. İlk olarak senaryomuza geçersek Osmanlı İmparatorluğu bir anda geri döndüğü için toplam 31 ülke kısmen ya da tamamen onun hakimiyeti altına girdi ve böylece gücüyle nüfusu oldukça yüksekti. Ayrıca İsrail'de tamamen Osmanlı'nın kontrolü altına geçeceği için onda bulunan bütün nükleer bombalar otomatikmen Osmanlı envanterine dahil edildi. Bununla birlikte artık o da nükleer güçtü. Bu arada bunu gören Amerika Birleşik Devletleri süper güç lakabını başka bir ülkeye kaptırmak istemediği için içten içe kıskanmaya ve Osmanlı'yı yıpratmaya çalışacaktı. İlk olarak Amerika yaklaşık 2000 kişilik ajan ordusunu Osmanlı topraklarına gönderdi. Böylece herhangi bir harekat hazırlığı yapıldığında hemen kendisine haber gidecekti. Osmanlı Devleti ise Amerika'ya karşı bir plan uyguluyordu. Buna göre Atlantik Okyanusu tarafından gelecek herhangi bir Amerikan donanmasına karşı savaş gemilerini Afrika kıtası kıyılarına yerleştirdi. Böylece sadece kendi topraklarını değil Afrika'yı da koruma altına almıştı. Bu arada Pakistan ülkesi şu açıklamayı yapıyordu: Osmanlı İmparatorluğu'na desteğimiz tamdır. Nükleer ihtiyacınızı karşılamaya hazırız. Yeter ki isteyin, dedi. Bunun üzerine Osmanlı'da şu anda 40'tan fazla nükleerimiz var. İhtiyaç duyduğumuzda size haber vereceğiz. Desteğiniz için teşekkürler, dedikten sonra bu arada Amerikan ajanları Osmanlı'nın Atlantik'e savaş gemileri yerleştirdiğini ABD'ye bildirdiler. Bunun üzerine Amerika hemen önlem almak için o da kendi kıyılarına filolar yerleştirdi. Böylece arada uzun bir mesafe olsa da her iki tarafta tedbirli davranıyordu. Bu sırada Azerbaycan'da Osmanlı İmparatorluğu'na tam destek vereceğini ve ihtiyaç duyduğu takdirde asker bile vereceğini açıkça belirtti. Fakat İran Osmanlı'nın durdurulması gerektiğini ve Amerika ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu söylüyordu. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri İran'la anlaşma yaptı ve Osmanlı'yı yıkana kadar ortak hareket etme kararı verdiler. Her şeyi gizli bir şekilde yürüten bu iki ülke anlaşma yaptıklarını Osmanlı'ya göstermek istemiyorlardı. Derken her şeyden habersiz Osmanlı'ya karşı ABD İran'a 200 bin civarında askeri ordu gönderdi. Ardından da İran'ın da büyük bir ordu desteği vermesiyle Osmanlı sınırlarına saldırılar başladı ve çok geçmeden de ilerliyorlardı. Osmanlı İmparatorluğu Atlantik tarafından saldırı beklerken bir anda arkadan vuran devletler vardı. Fakat bunu fark eden Osmanlı oraya yakın konumda bulunan Bağdat ve Diyarbakır üzerinden ordu çıkartma kararı aldı ve karşılarına gönderdi. Böylece ağır bir kara çatışması yaşanıyordu. Bu sırada Amerika'nın İran'a hayalet uçaklarını göndermesi Osmanlı'nın işini oldukça zorlaştıracaktı. ABD'nin hayaletleri buradaki Osmanlı askerlerini havadan bombalamasıyla oldukça fazla zayiatlar veriyordu. Bu yüzden bunu fırsat bilen Amerikan ordusu hızlıca ilerlemeye devam etmekteydi ve kısa sürede Bitlis'e kadar toprak aldılar. Ayrıca Bağdat kentinde de gözü kalan Amerika İran'a dedi ki: "Hey İran, acilen oraya asker gönderimi yap. Bağdat'ı alma görevi senin üzerinde. Beni hayal kırıklığına uğratma. Haydi," dedi. Bunu gören İran da hemen ordusunu çıkarttı ve oraya göndererek ilerleyişlere başladı. Osmanlı İmparatorluğu'nun doğu ile ilgilenmesi gerekiyordu. Derken çok büyük bir ordu kullanmak zorunda kaldılar ve önce Bağdat üzerinden gelen İran ordusunun karşısına çıkartma gönderdiler. Bunun üzerine adeta çılgına dönen Osmanlı iman gücü takviyesi yaptı ve burada yer alan İran ordusunu darmadağın ederek hızlıca toprak almaya başladı ve Kirmanşah eyaletine kadar geldi. Amerika Osmanlı'nın bu sert geri püskürtüşünden rahatsız oldu ve endişelenmeye başladı. Osmanlı İmparatorluğu ABD'nin ilerleyişlerine bir süre planı dahilinde karışmayacaktı ve ona bir çağrı yaparak "Hodri meydan Amerika, gel bakalım nereye kadar gelebiliyorsun," dedi. ABD bunun üzerine burada yer alan ordusunu güçlendirme kararı aldı ve ekstra bir 100 bin asker daha gönderdi. Böylece ilerlemelere devam ediyordu. Çok geçmeden Amerikan ordusu Erzurum'u, Diyarbakır'ı ve daha sonra da Doğu bölgesinin bir kısmını ele geçirmişti. Ancak bu arada Osmanlı ise İran'dan sert bir şekilde toprak alıyor ve Güney İran topraklarına doğru inerek geliyordu. Bu arada Osmanlı İmparatorluğu Pakistan'a bir çağrı yaparak şunları dedi: "Acil olarak İran'a bir cephe aç Pakistan. Biz de batı tarafından geliyoruz. Sınırlarımızı birleştirelim ve komşu olalım." Deyince Pakistan'da cevap olarak "Biz de çok isteriz sınırdaş olmayı. Hemen İran'a saldırmaya başlıyorum. Merak etme," dedi. Bunun üzerine Pakistan'da ordusunun bir kısmını İran sınırına gönderdi ve toprak ele geçirmeye başladı. Bunu gören İran tarafı Amerika'nın yardımına gönderdiği askerlerini geri çekip saldırıların yaşandığı noktalara gönderdi. Böylece Pakistan ilerleyişleri durdurup karasal çatışmalara başladı. Bu sırada Azerbaycan'da kardeşlerini yalnız bırakmak istemiyordu ve o da İran'a bir cephe daha açtı ve askeri ordusunu göndererek saldırmaya başladı. Durum bu olunca 3 farklı cepheden sıkıştırılmıştı İran. Derken Osmanlı Şiraz'a ve oradan da hızlı ilerleyişlerle Hacıabad kentine kadar geldi. Pakistan'da kendini oldukça zorladı ve sonunda İran savunmasını kırarak içeri girdi ve o da geliyordu. Kısa süre sonra Osmanlı İmparatorluğu ve Pakistan burada
sınır kurdular ve komşu olmayı başardılar. Ancak bu arada Amerika Birleşik Devletleri Sivas ve Kayseri şehirlerine kadar gelmişlerdi. Osmanlı, Amerika'nın bu ilerleyişlerine dur demek için nükleer bomba kullanmaya karar verdi ve çok gizli bir şekilde Atlantik Okyanusu üzerinden nükleer denizaltılarını hazırladı. Ardından su altından gelerek Amerikan kıyılarına ulaştı. Çok geçmedi ki başkent Washington'ı hedefine alan Osmanlı'ya ait nükleer denizaltılar bunları oraya doğru fırlattı. Yaklaşık 20 nükleer atılmıştı ve çok geçmeden de bunlar ABD'nin başkentine düştüler. Bunun üzerine çok büyük bir kayıp yaşayan ABD, Anadolu'da ilerlemekle meşgul olan ordusunu geri çekmek zorunda kaldı. Böylece Osmanlı da buraları tekrar hakimiyeti altına almayı başardı. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin intikamı fena olacaktı. Ancak öncelikle yayılan radyasyonlara karşı halkına nükleer koruyucu maske dağıttı. Bu arada yaklaşık neredeyse 6000 adet nükleer füzesi bulunan ABD bunların 1000 tanesini kullanıma hazırladı. Amerika çok aşırı öfkelenmişti ve o da nükleer savaş uçaklarını Osmanlı topraklarına gönderdi ve ilk başta Kuzey Afrika üzerinde yer alan bütün Osmanlı topraklarını nükleer yağmuruna tuttu. Yaklaşık 500'den fazla Kuzey Afrika'ya nükleer füze fırlatmıştı Amerika. Böylece radyasyonlar dağıldı ve herkesi zehirlemeye başladı. Ancak Osmanlı da buna karşı bir önlem için insanlarına radyasyon maskeleri veriyordu. Böylece zararı minimuma indirmiş olsa da Amerika hala durmayacaktı ve Anadolu'ya da nükleer uçağını göndererek hızlıca bombardıman altına tuttu ve 500 nükleer de buraya fırlattı. Bu füzelerden dolayı Osmanlı yaklaşık 50 milyon kişiyi kaybetti ve hızla nüfusu azalmaktaydı. Ancak Osmanlı'nın hala 20 nükleer bombası daha vardı. Ayrıca Pakistan'da da 130 tane vardı ve onların da yarısını istedi. Böylece Pakistan hiç düşünmeden hediye olarak gönderdi. Böylece bu nükleer bombaları da yine gizli denizaltılara bindirerek Amerika'ya tekrardan getirdi ve onları da hızlıca ateşleyerek ABD'ye düşürmeyi başardı. Böylece daha farklı Amerikan topraklarında da radyasyonlar büyümeye başladı. Osmanlı'nın hala pes etmemesi Amerika'yı daha da öfkelendiriyordu ve madem akıllanmadınız bir 2000 tane daha nükleer yiyin de görün şeklinde bir açıklama yaptı. Çok geçmeden de yine nükleer hayalet uçaklarını Osmanlı'nın bütün topraklarına gönderdi ve çok hızlı bir şekilde nükleer yağmuru gerçekleşti. Yaklaşık 2000 adet nükleer bomba yiyen Osmanlı topraklarının artık az bir kısmı yaşanılabilir hale gelmişti. Bu arada Osmanlı İran üzerinden hala ilerlemeye devam ediyordu. Azerbaycan'da ilerleyerek Tebriz'e kadar gelmeyi başarmıştı. Ayrıca bir yandan da Pakistan'ın ilerlemesiyle İran 3 ay içerisinde bu 3 ülke tarafından komple ele geçirilmişti. Böylece topraklarını oldukça büyütmüş oldular. Amerika Birleşik Devletleri'nin 3000 adet nükleeri kalmış olsa da Osmanlı'ya artık dokunmayacağını belirtti. Böylece bu savaşın kazananı ne Osmanlı İmparatorluğu ne de Amerika olmuştu. Her iki taraf da kazanamadığı için durum berabere olarak hafızalara kazındı ve savaş da böylece burada bitmiş oldu.